Evet çocuklar, Kübra İçimdeki İyilik kitabının 101. sayfasında Akıl ile ölçmek, biçmek lazım isimli bir hikaye yazmış. Bu hikayeyi de bizimle paylaşmış. Gelin onun yazdığı hikayeyi birlikte okuyalım, bakalım Kübra bize ne anlatmak istemiş. Uzun zamandır görmediğim dedem ve ninem bize geldiler. Babam her ikisini de doktora götürdü. Kontrollerde her ikisi de çok sağlıklı çıktı. Buna çok sevindik. Akşam abimle birlikte dedemden bize bir hikaye anlatmasını istedik. Dedem de bizi kırmadı. Dedem, çocuklar size çok kötü kalpli, sözde kurnaz bir adamın hikayesini anlatacağım dedi. Anadolu'da dağların bulutlarla arkadaş olduğu, insanların arasında dostlukların kök saldığı iki köy varmış. Bu köylerin arasında küçük ve şirin bir göl bulunuyormuş. Gölün alt tarafındaki köyün arazileri çok verimliymiş. Senede 3-4 defa ürün alabiliyorlarmış. Üst taraftaki köyün de arazileri verimliymiş. Üst köyde uyanıklığı ile nam salmış birisi varmış. Bu adam uyanık olmasına uyanıkmış, lakin bir o kadar da kurnazmış. Gölün alt tarafındaki köylüleri sevmiyormuş. Onlara nasıl zarar verebilirim diye planlar yapıyormuş. Bir gün gölün alt tarafındaki köylüler arazilerinde çalışırlarken bu adam yanlarına gitmiş ve onlara "Efendiler, size çok önemli bir sır vermek istiyorum. Bu bizim göl var ya, bu göle kim bir dilek tutar da ve dileği kadar büyük bir taş atarsa, dileği bir süre sonra yerine geliyor," demiş. Alt köylüler, "Olmaz öyle şey," demişler. Adam, "Ben hiç param olmadığı halde traktör almak için bir dilek tuttum ve büyükçe bir taşı göle attım. 3 ay sonra traktörüm oldu. Bizim köyden Osman Efendi'nin ineği yavrulamıyordu. Ona söyledim, dilek tuttu ve 2 taş attı. İneği ikiz buzağladı," demiş. Ben araya girerek, "Dede, bu adam yalan söylüyor. Köylüler kalmamış değil mi?" dedim. Dedem, "Biraz sabret bakalım, ne olmuş birlikte görelim," dedi. Dedem hikaye anlatmaya devam etti. "Köylüler, adama git işine be adam. Olur mu öyle şey?" demişler. Ancak işlerine bir kurt düşmüş. Ya doğruysa derken eline koca taş alan köylüler başlamışlar dilek tutup taşları göle atmaya. Göle taş atma işi birkaç yıl sürmüş. Derken bir gün gökteki bulutlara ağır gelen sular yağmur olmuş, inmiş ovaya. Gelen suyu taşıyamamış, taşmış en zayıf yerinden göl. Gölün alt tarafındaki köylülerin arazileri ve evlerini su basmış. Gölün taşan suyu öyle kuvvetliymiş ki arazilerin verimli topraklarını katmış önüne, almış götürmüş. O güzelim bağlar, bahçeler yok olmuş. Verimli topraklar çoraklaşmış, köylüler birer birer yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlar. Bu olanlar sanki gölü küstürmüş. Bir süre sonra gölün tabanındaki su kaynakları atılan taşlarla tıkanmış, göl kurumuş. Göl kuruyunca bölgenin iklimi de bozulmuş. Artık dağların eteklerinden tepelerine kadar saran bulutlar yöreyi terk etmişler. Bulutlar gelmez, yağmurlar yağmaz olmuş. Gölün üst tarafı da alt tarafı da çoraklaşmış ve verimsizleşmeye başlamış. Bir süre sonra gölün üst tarafından ve alt tarafındaki köylüler bu güzelim yurdu terk etmek zorunda kalmışlar. İşte çocuklar, bazen içinizdeki güzelliği, dostluğu, arkadaşlığı çekemeyenler olabilir. Her söylenene hemen inanmamalıyız. Göle taş atmakla dileğimiz olur mu? Bir şey istenecek yer belli. Kübra, senin bir isteğin olsa kimden istersin? Tabii ki Allah'tan isterim. Göle taş atacağıma Allah'a dua ederim, dedim.
Evet çocuklar, Kübra bugün Akıl ile Ölçmek Biçmek Lazım isimli hikayesinde önemli nasihatler verdi. Bazı insanların kurnazlık taslayıp gelip insanların arasındaki dostluğu, kardeşliği bozmaya çalışabileceklerini gösterdi. Bu kişinin sonunda kendisinin de zarar gördüğünü fark etmişsinizdir. Bu tür insanlara karşı uyanık olmamız gerektiğini sizler de anlamışsınızdır. Bir dahaki hikayede buluşmak üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kübra'ya ve Çamlıca Çocuk Yayınlarına teşekkür ederiz.